Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim sizin için. Her gün farklı yemek arayışındaysanız ve yaptığınız yemeklerden artık sıkıldıysanız tam size göre bir tarifim var. Benim canım rahmetli annem derdi ki, yemeği yapmak değil ama adını koymak çok zor diye. İşte tam da bu sıkıntıya çözüm olacak bir tarif bu. Çok güzel, çok çabuk yapılıyor, kolay ve lezzetli. Kıymalı patates rulosu. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Soyup güzelce yıkadığım patateslerim var 2 adet. Bu patateslerimi güzelce şimdi rendeliyorum. Patateslerimizi rendeledik. Şimdi 100 gram kadar kaşar peynirim var. Bunları rendeliyoruz. Bu arada röşti yapar gibi patateslerimizin suyunu çıkartmıyoruz. Sulu kalsınlar olduğu gibi. Çünkü röştide biliyorsunuz patatesler kıtır kıtır olsun diye sıkılıyor suyu. Ama şimdi fırına girecek ve yumuşak bir dokusu olması gerekiyor. Çünkü rulo yapacağız. Çok kıtır kıtır olmasın. Bu nedenle o nişastalı suyu bizim işimize yarayacak. Peynir ve patatesimizi rendeledikten sonra 3 adet yumurtamız var. Yumurtalarımızı da bu karışımın üzerine kırıyoruz. Şimdi bu karışıma biraz deniz tuzu çekmesi yapıyorum. Biraz da karabiber çekeceğim. Siz keyfinize göre tuzunuzu ayarlayın ama bu arada biliyorsunuz ki patates çok tuz kaldırır, çok tuz alır. Eğer ki peyniriniz çok tuzlu değilse, ki benimki değil, bayağı bir tuz koymanızı öneririm lezzetli olması için. Şimdi bütün karışımı güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bu karışımımızı yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsinin içerisine alıyoruz. Patates, peynir ve yumurta. Ve patateslerimizi üzerine bastırarak her yere yayıyoruz ve düzleştiriyoruz. Bir kalıp gibi yayılmasını sağlıyoruz. Bu arada 180 derecede fırınımı önceden ısıttım. Şimdi fırınıma bir 5 ile 7 dakika kadar patateslerimin yumuşamasını sağlayacak kadar fırına atacağım. Sonra işlemimiz devam edecek. 1 adet kuru soğanımız var. Bunu güzelce yemeklik olarak doğruyoruz. Kuru soğan, 3 diş de sarımsağım var. Hepsini güzelce doğruyorum. Soğan ve sarımsaklarımdan sonra 3 adet ince sivri yeşil biberim var. Tatlı, acı değil ama arzu eden acı da koyabilir. Şimdi bu yeşil biberlerimi ve bir ufak kapya biberim var. Kapya biberimi de doğruyorum ve hazır ediyorum. Biberlerimden sonra 2 adet çok büyük olmayan domatesim var. Onları da doğruyorum. Biraz su katsın ve lezzet versin diye. Çok ufak doğramaya gerek yok. Ölecek zaten sosun içinde. Şimdi artık ocağımızın başına geçebiliriz. Ocağıma tavamı aldım. 150 gram kadar, 150-200'e yakın bir kıymam var. Bu da size kalmış bir şey. Daha az da kullanabilirsiniz. Kıymamı şimdi hiç yağsız, tavam teflon ve yapışmayan olduğu için yağsız tavada güzelce kavuracağım. Göz göz olacak. Topaklanmasına izin vermeden. Sonra da soğanımı ilave edeceğim. Kıymalarım güzelce kavruldu. Şimdi önce soğanı ilave ediyorum. Soğan ve sarımsağımı. Sanki bolognese sos yapar gibi. Havuçsuz bir bolognese sos gibi. Güzelce kavuruyoruz. Hiç yağ koymadım biliyorsunuz. Şimdi bir
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Sıvı yağ da koyabilirsiniz siz. Hangi yağdan hoşlanıyorsanız ya da kullanıyorsanız. Beni bu dakikaya kadar izleyen tüm arkadaşlarıma, izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa eğer, kanalımda yüzlerce hamur işlerinden tatlılara, et yemeklerinden tavuk yemeklerine, börekten poğaçaya, keke pek çok tarifim sizleri bekliyor. Kanalıma abone olur ve bildirim zilini açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bildirim zili çok önemli. Çünkü paylaştığımız her video önce bildirim zilini açan izleyicilerimize iletiliyor ve dolayısıyla hiçbir videomuzu kaçırmamış oluyorsunuz. Ve aynı zamanda bizlere de destek olmuş oluyorsunuz. Eğer ki videolarımı ve tariflerimi beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı, tariflerimi sonuna kadar izleyip bildirim zilini açın ve beğen tuşuna basmayı da lütfen unutmayın. Evet, lütfen sıkılmayın şimdi bu kadar bir reklam yaptığım için. Şimdi kırmızı ve yeşil biberlerimi de ilave ediyorum. Harika koktu. Mutfağa güzel kokular sardı şimdiden. 1-2 dakikada böyle biberimle kavuracağım. Sonra salçamı ve diğer malzemelerimi ilave edeceğim baharatlarımla beraber. Çok pratik, görüyorsunuz, hemen 2 dakikada hazırlanabiliyor. Biberlerim de 2-3 dakika kavruldu. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Domates salçamla da biraz kavurup salçanın o sası tadını, çiğ tadını yok ediyoruz. Koku gidecek. Salçamız kavrulduktan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. 1,5 çay kaşığı da kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber koyuyorum. Birazcık kavurup domateslerimi ilave edeceğim şimdi. Güzel bir sos oldu arkadaşlar. Bunun lezzetsiz olması gibi bir şansı yok gerçekten. Şimdi bu aşamada domateslerimizi ilave ediyoruz. Domateslerimizi biraz kavurup su ilave edeceğiz ve sosumuz hazır olmuş olacak. Şimdi yarım bardak su ilave ediyorum. Altını kısıyorum ve 3-5 dakika kendi kendine yavaş yavaş kaynadığında sosum hazır olmuş olacak. Bu kadar kolay arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nefis patatesimiz fırından çıktı. Soğuttum da. Görüyorsunuz gayet elastiki, çok güzel pişmiş. Rulo yapmamız için de çok uygun. Soğumasına özen gösterin. Mutlaka ılık olmalı. Şimdi kıyma sosumuzu bunun üzerine güzelce yayıyoruz. Çok lezzetli, nefis bir şey olacak arkadaşlar. Eğer malzemeniz varsa bir an önce yapmanızı hemen tavsiye ediyorum. Kıymamızı kaşığımızın tersiyle güzelce bastırarak yerleştiriyoruz. Her yerin eşit olmasını sağlıyoruz. Biraz ılınsın, şimdi sarmaya geçeceğiz. Evet, şimdi sarmaya geçiyoruz. Yağlı kağıdımızdan tutarak kıvırıyorum. İçe kıvırıyorum. Çok basit. Gayet kolay. Mis gibi de koktu. Evet. Rulomuz güzelce sarıldı. Şimdi bu sardığım rulomun üzerine yine birazcık hemen kaşar peyniri rendesi koyuyorum. Bu arada fırınımızı kapatmadık. 180 derecede duruyor. Bu kaşarlar eriyip birazcık daha kızarana kadar bir 5-10 dakikada bu şekilde tekrar fırında duracak ve yemeğimiz hazır olacak. Fırından çıksın, görüşelim. Evet, fırınımızdan çıktı. Rulomuz çok güzel, nar gibi kızardı. Peynirlerimiz de eridi. Şimdi keserek size göstermek ve servis etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel görünümlü ve emin olun çok da lezzetli bir yemek oldu arkadaşlar. Umarım
Siz de hiç çekinmez, üşenmez ve mutlaka denersiniz. Göstermek istiyorum şöyle size iç dokusunu. Nefis bir rulo oldu. Nefis patates rulomuz hazır arkadaşlar. Böyle de servis etmek istedim biraz süsleyerek. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel görünümlü, farklı bir lezzet oldu. Arzu edenler üzerine yoğurt koyarak da yiyebilirler. Ben size kefilim, bu yemeğe bayılacaksınız. Lütfen evinizde bir an evvel deneyin. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O abone ol tuşunun yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın ki yeni tarif videom ilk size bildirilsin. Bir sonraki güzel tarifinizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.